Bilişim dünyası hızla gelişiyor ve aslında birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Şimdi bakalım geleceğimizde bilişim bize neler getirecek? Bugünkü konuğumuz SEBİS, Avrupa Bilişim Dernekleri Konseyi'den bir konuğumuz var. Kendisi başkan yardımcısı ve geçtiğimiz günlerde başkan yardımcılığına seçildi ve ülkemizi temsil ediyor Sayın Erdem Erkul. Merhaba Erdem Bey. Merhaba. Teşekkür Öncelikle ederim. kutluyoruz sizi. Çok teşekkürler. Güzel bir hediye getirdiniz ülkemize. Çok teşekkürler. Son 5 yıldır çok aktif bir şekilde Avrupa Bilişim Dernekleri Konseyi'nde çalışıyorduk. Ve geçtiğimiz Mayıs ayında Cenevre'de 6 Avrupa ülkesi tarafından aday gösterilmiştik. Sonuçta bir seçime girdik. Güzel bir seçim geçti. 2 hafta önce kadar da SEPİS'te başkan yardımcısı olarak göreve başladık. 2-2,5 yıl kadar devam edeceğiz. Avrupa bilişim politikalarına orada yön vermeye, ülkemizde temsil etmeye özen göstereceğiz diyeyim. Peki sizin bu beraber olduğunuz konseyin yapısından biraz bahseder misiniz? Tabii konsey bundan 25 yıl önce Brüksel'de kuruluyor. 32 Avrupa Birliği üye ülkesinin 35 büyük sivil toplum kuruluşunun bağlı olduğu bir konsey. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu'yla birlikte Avrupa bilişim politikalarına yön vermeye çalışan, bu konuda tüm Avrupa genelinde çalışmaları olan ve Avrupa'da yaptığı çalışmaları hem Avrupa kamuoyuyla hem dünya kamuoyuyla paylaşan bir konsey. Yaklaşık 350 bin üyesi var SEPİS'in. Merkezi Brüksel'de bulunuyor. Senede en az 10 defa Brüksel'de genel Avrupa Birliği politikaları ile ilgili toplantıları oluyor ve farklı projelerde, farklı çalışmalarına devam ediyor konsey. Şimdi biz bilişim dünyasının aktörleriyle aslında Brüksel'de bir araya geldiğimizi düşünebiliriz herhalde Türkiye olarak. Tabii yani uzun dönemdir sadece bizimle başlayan bir şey değil ama uzun dönemdir çalışmalar zaten devam ediyor. Ve Türkiye'de orada Avrupa bilişim politikalarına Türkiye'nin genç nüfusuyla, bilişimdeki potansiyeliyle katkı sağlamaya çalışıyor. Peki Türkiye'deki bilişim ve dünyadaki bilişimi kıyaslayalım ve bu sizin çalışmalarınız Türkiye'ye ne getirecek? Yani baktığımız zaman Türkiye son yıllarda özellikle 2000 yıllardan sonra bilişim sektöründe önemli bir hata geçti. Araştırma geliştirmeye, inovasyona verdiği değerle genç nüfusun da katkısıyla beraber girişimci ekosistemiyle beraber bilişim toplumu olma yönünde artık bilişim toplumu kısmını bıraktı ve üreten, rekabet edebilen bir ülke pozisyonuna geldi. Yani gelişmekte olan ülke pozisyonundan rekabet edebilen bir ülke pozisyonuna geldi özellikle bilişim sektöründe. Baktığımız zaman şu anda Ar-Ge tarafında 11 milyar dolarlık bir Ar-Ge bütçesi var ülkemizin. İyi bir bütçe. Tabii bunun daha da ileriye yönelik artırılması gerekiyor ve bu çalışmalar yapılıyor. Gene baktığımız zaman 28,3 yaş ortalaması olan bir ülkeyiz ve nüfusumuzun %45'i 24 yaş ve altında. Bu özellikle bilişim camiası açısından çok önemli bir gösterge. Çünkü artık özellikle üniversite öncesi eğitimde bilişim çok fazla kullanılmakta. Üniversitede gençlerimiz çok fazla kullanmakta. Avrupa ile dünya ile rekabet edebilecek, bilişim sektöründe oyuncu olabilecek bir durumdayız. Ondan dolayı ben geleceğimizi çok ülkemiz açısından da, ülkemiz bilişim toplumu açısından da ümit verici ve olumlu görüyorum. Bilişim dünyasında hep gençler dediniz. Peki yaşlılar için bir fırsat yok mu acaba? Evet, aslında baktığımız zaman özellikle Avrupa Bilişim Dernekleri Konseyi olarak da yaşlılara çok büyük önem veriyoruz. Gerek Avrupa'da olsun gerek Türkiye'de olsun özellikle yaşlı bakımı konusunda çok büyük çalışmalar var. Son dönemde teknolojinin de dünyada ivme kazanmasıyla beraber teknolojinin yaşlılarımızın hayatlarını kolaylaştırıcı projelerde kullanılmasını destekliyoruz biz konsey olarak. Ve ülkemizde de bu bakımdan farklı çalışmalar yapıldığını görmek bizim için mutluluk verici. Yaşlı nüfusu artıyor, tüm dünyada artıyor, Türkiye'de de artıyor. Teknolojiyi yaşlılarımızın hayatlarını daha kolay, daha rahat ve daha mutlu bir şekilde sürdürmeleri açısından kullanmaları gerektiğini ben taraftarıyım ama tabii doğru yerde ve doğru zamanda doğru şekilde kullanmak gerekiyor. Bunun için de şu anda mevcut teknolojiler tüm dünyada var. Evet, çok güzel. Son olarak şunu alalım. Türkiye özellikle girdilerini artırmak için turizm ve üretime ağırlık veriyor. Peki bu ihracatçı pozisyonunda bilişim acaba bir rol sahibi olabilecek mi ülkemiz adına? Şimdi Sinan Bey, özellikle ülkelerin hedeflerinin olması çok önemli bir şey ve ülkemiz de bunu son yıllarda çok başarıyla yapmaya başladı. Baktığımız zaman bir 2023 hedefi var. Burada ülkemizin 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var ve 160 milyar dolarlık da bir bilişim pazarı oluşturma hedefi var. İhracat tabii çok önemli. Bunun için de ne yapmamız gerekiyor? Özellikle Türkiye'nin ihracatında yüksek teknoloji ürünlerinin kullanılıp bu yüksek teknoloji ürünlerinin diğer sektörlere, bu sağlık sektörü olur, enerji sektörü olur,
turizm sektörü olur. Bir kaldıraç etkisi yaratması gerektiğini düşünüyorum. Ondan dolayı da ihracat yaptığımız ürünlerde yüksek teknolojiyi kullanıp rekabet edebilir. Ar-Ge'si ve inovatif tarafı, özellikle dizayn konusu çok önemli. Önem veren bir üretim yapabilirsek hem 2023 hedeflerimize ulaşmada çok daha hızlı ve neticeli bir şekilde hareket edeceğimizi, hem de dünyada ve Avrupa'da rekabet edebilir. Özellikle ihracatta bir ülke konumuna geleceğimizi ben düşünüyorum. Evet, çok güzel, çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, aslında bilişim ülkemiz için bir açılım fırsatı olabilir. Özellikle gençler, iş gücümüz bunu mutlaka değerlendirmeli.